Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizinle beraber aklınızdaki kişi bugün hayatından neler yaşıyor ve siz neler yaşayabilirsiniz bunlara bakacağız. İlahi güçten en net bilgileri alarak aktarabilmek için niyetimi alıyorum. Enerjiye dahil olmak için kanalıma abone olmanız ve bu videoyu beğenmeniz yeterli olacak. Hemen başlayalım. Öncelikle aklınızdaki kişi bugün hayatında neler yaşıyor dediğimizde Volkan'ın ruhu olarak geliyor. İçinde patlamak üzere olan duygu ve düşünceler var. Bastırdıkça daha büyük bir basınçla daha çok dışa vurmak istiyor. Öfke ve sinir doğru orantılı olarak seni ele geçirebilir dedi. Yeniden oluşturmak, keşfetmek ve ruhun karanlık gecesi dedi. Şimdi günün enerjisine baktığımızda aslında aklımızdaki kişinin çok ciddi şekilde bir öfke içerisinde olduğunu söyleyebiliriz. Bu duygularını aslında göstermek istemeyen bir enerjide ama ister istemez ne kadar bastırırsa o kadar daha da ön plana çıkan bir enerji oluşturuyor diyebiliriz. Öfkesi çok yüksek. Yeniden oluşturmak istediği şeyler var hayatında ve bunu yapamamaktan kaynaklı daha çok böyle öfkelendiği bir süreçte olduğunu söyleyebiliriz. Ruhun karanlık gecesi bize bilinçaltımızdaki korkulardan, negatiflikten, negatif inançlardan bahseder. Burada aslında kendiyle yüzleştiği, kendi istekleri ve arzularıyla yüzleştiği bir sürecin içerisinde diyebiliriz. Bu şöyle de aktarılabilir. Yani örneğin istediği şeyler vardır ama o an için gerçekleşemeyecek bazı durumlar vardır, engeller vardır. Ama o orada bir bağımlılıkla tutunuyor olabilir. Hayır olacak, istiyorum dedi. Belki hakkı olmayan bazı şeylere hak görüp zorladığı bir süreçte olabilir. Bir şeyleri yeniden oluşturmak istiyor, oluşturamadığı için bunun önünde de aslında kendi bilinçaltı durumları olduğu için de öfkelenen bir aklınızdaki kişi var diyebiliriz. Şimdi kaderin müdahalesi, korkular, zafer kazanma, duyguları gizleme, fedakarlık ve kapana kısılmışlık geldi. Kadersel bir sürecin içerisinde aslında çok ciddi korkuları var. Yani bu kişide başarı elde etmek gibi çok ciddi istekler var ama bu istekler evet güzel ama burada takıntı haline gelmiş bir istek olarak geliyor. Duygularını çok fazla göstermek istemeyen, hayatında fedakarlığa çok yer olmayan biri olarak geliyor. Ve sistem onu burada yani sen bir şeyler istiyorsan şunları yapmalısın dediği bir durumun içerisine sokuyor. Kendini aslında bu yüzden kapana kısılmış hissediyor. Yani aslında burada sistem ona diyor ki her neyse onun takıntılı olduğu, olmasını istediği konu her neyse karşısına öyle şeyler çıkarıyor ki bunu istiyorsan şu fedakarlığı yapmalısın. İşte bunu senin olmasını istiyorsan duygularını göstermelisin gibi onu normalde yapmadığı şeylere zorlayan bir enerji oluşturuyor ve aslında o karanlık taraflarıyla yüzleşmesini sağlamaya çalışıyor sistem. Bunu çok algılayabilen bir yapıda şu an için değil. Bu da onda ciddi bir öfke yaratıyor. Şimdi genel enerjileri bu şekilde biraz öfkenin, bilinçaltının karanlık taraflarının ön planda olduğu bir süreçte diyebiliriz. Kalitede hep düşürüyorum. Şimdi bu duyguların dışında bugün hayatından neler yaşayabilir? Aklınızdaki kişi, buna bakalım aman. Tılsım üçlüsü, değnek dörtlüsü, kılıç altısı. Şimdi günün enerjisine baktığımızda biraz önceki gibi aslında zafer kazanmak isteyen bir enerjide. Kutlama yapmak isteyen, istediği şeyleri elde etmek için bekleyen bir durumu var diyebiliriz. Bunları çok ciddi şekilde istiyor. Fazla isteme enerjisinde. Yani en başta sürekli istemeden yani şöyle söyleyeyim bazen kendi hayatınızda da bunu görürsünüz, görmelisiniz. Örneğin açılımlarda bazen bazı kelimelere çok fazla takılıyor olabilirim ya da diğer arkadaşlarım için de geçerli. Alandan gelen bilgiyi aldığınızda orada bir şeyi sürekli tekrar ediyorsanız o aslında o kişinin o enerjileri çok fazla çalıştırdığı anlamına gelir. Umarım anlatabildim burayı. Yani burada çok fazla isteme enerjisinde. Hep istiyor. Ama hep kendi istiyor. Başkalarına vermek yok. İsteme durumunda kalıyor. Şimdi evet bağımlılık kartı da geldi. Bir kart daha alayım buraya.
Evet, sistem ona diyor ki dönüşmek zorundasın. Sen bu bağımlılığını geride bırakmak zorundasın. Şimdi aklınızdaki kişi diyor ki ben şunu istiyorum. İşte ben yeni arkadaşlıklar kurmak istiyorum. Ben kutlanacak o olayların yaşanmasını istiyorum. Ve merak ediyorum. Sabırsızlıkla hemen olmasını istiyorum. Diyor ama sistem ona diyor ki sen bağımlılık çalıştırıyorsun. O yüzden burada değişim ve dönüşüme kendini açmalısın. Bu bağımlılığını geride bırakmalısın dediği bir süreçte. Bir kart daha alacağım. Değnek dörtlüsüne. Değnek ısı. Şimdi burada aklınızdaki kişinin samimi ilişkiler kurma isteği, yeni bir başlangıç, tutkuyla istediği şeyleri elde etme ve bu durumlarla ilgili başlangıç yapma isteği içerisinde. Ama e, yani hani şey de deriz ya, benden başkasını çok sevmeden ya Rabbim. Hani böyle bir inancımız vardır ya, öyle söyleyeyim, cümleyi kuramadım. Yani burada takıntı haline gelen istiyorum olmalı, istiyorum olmalı denilen bir durum var. O yüzden burada bu durumu değiştirip dönüştürmesi gerekiyor. Bir şeye bağımlı olduğunuzda bütün gücünüzü aslında bırakmış oluyorsunuz. Ve onu elde edebilmek adına her şeyi yapabilecek enerjilere geçiyorsunuz. Bu da çok tehlikeli şeyler yaratabiliyor. Hemen geçtim burayı. Neden bu durumları yaşıyor dediğimizde de tılsım üçlüsü, umak ve tutku kartı geldi. Şimdi yakın geçmişte aklınızdaki kişi bir haber almış olabilir. Tutkularıyla ilgili biraz böyle karamsar enerjilere geçtiği bir süreçten geçmiş olabilir. Şimdi tılsım üçlüsü tamamlanmaktır. Diğer kartlara göre burada da bir sistemin dokunuşu vardır. Arayışın yani arayışın son bulduğunu, sağlam bir birlikteliğin başlangıcını bize haber verir. Çok güzel bir enerjidir. Doğru yolda olduğunu gösterir bize, yani aktarır. Doğru yoldasın mesajı verir bize. Ben konuşamıyorum bugün. Burada aklınızdaki kişi yakın geçmişte aslında çok böyle tutkuyla bazı şeylerin başlangıcını yapmış olabilir ama çok fazla karamsar enerjilerde, çok böyle negatif enerjilerde gelen fırsatları görememiş ve değerlendirememiş olabilir. Daha sonraki aşamalarda bunun farkına vardığında, yani şöyle, örneğin karşısına biri çıkmıştır, ona gerçekten sevgisini sunan biri olmuştur ama o etapta bu kişi, yani aklınızdaki kişi bunu görememiş olabilir. Buradaki duygunun gerçek sevgi olduğunun farkına varamamış olabilir. Ama daha sonraki aşamalarda bunun farkına vardıktan sonra arada gelişen o olumsuzluklarla beraber kaybetmeyi bir bakıma kendine yedirememiş olabilir, öyle söyleyeyim. Yani ben bu fırsatı nasıl kaçırdım kafasına geçmiş olabilir. Umarım anlatabildim burayı. Yani burada ciddi bir pişmanlık ve karamsarlık var. Gelen fırsatları görememek var. Daha çok böyle tutkusal bazı şeylere takılı kalmak var. Bu ne olabilir? Yani çok fazla bağlanmak istememekten kaynaklı çok eşlilik gibi bir durum gibi olabilir, yani öyle söyleyeyim. Bugün neyse konuşamıyorum. Şimdi enerjiden böyle devam ederse yakın gelecekte neler olabilir dediğimizde, evet, burada bağımlılıkla ilgili geride bırakması gereken şeyler var. Şimdi burada bağımlı olduğu, onu tutan, onun bu istiyorum enerjisi oluşturmasını sağlayan alttaki duygular neyse bunları geride bırakması gereken bir sürecin içerisinde olacak. Şimdi düşman ve anne kartı geldiği için anneye bir bağımlılık olabilir. Annenin çocukluğunda ona yeterince sevgi gösterememesi, güven verememesinden kaynaklı güven sorunları olabilir. Dişil enerjilere karşı bir ön yargı olabilir, negatif bir inanç olabilir. Özellikle de böyle dişil enerjilere karşı diyebilirim. Bunları geride bırakması gerektiğinin çok net farkında olacağı bir süreç olacak. Aklınızdaki kişi alıştığı ortam, arkadaş ortamı olabilir, aile ortamı olabilir, bırakıp gitmesi gereken kişiler ya da durumlardan arındığı bir sürece doğru girecek. Biraz bir şey oldu, anlatamadım gibi oldu. Öyle hissettim ama umarım anlatabilmişimdir. Şimdi aklınızdaki kişinin hayatında bunlar oluyor. Sizin hayatınızda neler olabilir? Bunlara bakalım. Kurban metaforu, ruhsal uyanış, rahmani yönlerin açığa çıkması ve şeytani yönleriyle sınanmak dedi. Üçüncü kişi kartı geldi ve yaz kartıyla beraber. Şimdi
İlişkinizi etkileyen üçüncü kişilerin varlığı net bir şekilde geliyor. Bu partner de olabilir. Biraz önce gelen anne ile ilgili bir durumda olabilir. Şimdi bu durumlarla ilgili artık bir şeylerin çok net farkına varmaya başladığınız bir süreçte olacaksınız. Aydınlanma olacak açıkçası. Yaz kartı bize artık o sıcak enerjilerin ortaya çıkma durumlarının geldiğini ve sıcak enerjilerin daha aktif olmaya başlayacağını söylüyor. Şimdi bugün enerjisine baktığımızda daha çok böyle özlem ve arzulama enerjisi de yüksek olacak ama daha çok böyle bir çözüm arayışı içerisinde olduğunuz, yenilenmek istediğiniz, yeni başlangıçlar yapmak istediğiniz, harekete geçmek istediğiniz bir günün içerisinde olacaksınız. Bazı konularda kafanıza çok takılacak olabilir bazı konular ama biraz hırs yaptığınız ama artık tamam yani buradan çıkmalıyım dediğiniz bir sürecin içerisinde olacaksınız. Özellikle bu üçüncü kişiden kaynaklı durumlar olabilir. Ama daha çok sanki ilişkinin içerisinde bu ruhsal uyanışla beraber e, ilişkinin içerisinde görmeniz gereken şeyler neyse bunlara odaklandığınız kendi içinizdeki durumları değerlendireceksiniz. Özellikle sürekli takip eden arkadaşlarım bilir. Üçlü açılımlarda, üçüncü kişi açılımlarında sürekli tekrar etmeye çalışıyorum. Örneğin üçlü bir durumun içerisindeyseniz, ilişkinizin ilerlemesinin önünde engeller varsa burada kişinin yani sizlerin bu ilişkiyi hayatınıza çekmenizle ilgili altta yatan duygular bilinçaltında gerçek bir ilişki istememe durumu olabilir, kendinizi değersiz hissetme olabilir, kendinizi birinci sırada görmeme durumları gibi durumlar olabilir. Bunlara bakmanızda fayda var. Bunlarla yüzleştiğiniz bazı konuları netleştirdiğiniz bir süreç olacak bugün. Hızlı mı konuştum bilmiyorum. Bugün niyeyse kendimi gördüm. Hemen devam ediyoruz. 1, 2 ve 3 olarak kart seçin lütfen. Bugün en net neyi bilmelisiniz bunu soralım. Bugün kendinizle ilgili, kendi hayatınızla ilgili bilmeniz gereken şey ne? Ben de peri mesajı ve olumlama alalım. 1, 2 ve 3 olarak kart seçin lütfen. Bunun peri mesajını da alalım. İçindeki çocuk dede. Oyunculuğun perileri size içinizdeki çocuğu kucaklamak için kendinize vakit ayırmanızı hatırlatır. Oyunlar oynamak bizi ruhsal açıdan genç tutar. Aptalca ve eğlenceli bir şey yap ama güvende kal dedi. Birçok kez söyledim. Sürekli yapılması gereken bir çalışma olduğunu düşünüyorum. Kendim de yapmaya çalışıyorum sürekli. Fırsatınız oldukça gözlerinizi kapatıp böyle kalbinize odaklanıp kalbinizin içine girdiğinizi düşünebilirsiniz. Orada bekleyen o küçük çocuğu kendi küçüklük halinizde istediğiniz yaşta hayal edebilirsiniz. Onun orada sizi beklediğinizde imgeleyebilirsiniz. Zaten o alana girdiğinizde, o düşünceye girdiğinizde, hissetmeye başladığınızda karşınızdaki çocuk hemen konuşmaya ya da size davranışlarıyla bir şeyleri anlatmaya başlayacaktır. Bazılarınızla gelip hemen sarılacak olabilir. Bazılarınızla neden geç kaldığını diyecek olabilir. Bazılarınız onu ağlarken bulacak olabilirsiniz vesaire vesaire. Bunu sürekli yapmanızda fayda var. Gidin kalbinizin içindeki o çocuğa bakın. İster 3 yaşında ister 5 yaşında nasıl imgeliyorsanız, o an nasıl bir enerji geliyorsa size o noktada o çocuğa sarılın, öpün. Ne duymak istiyorsa zaten hissedeceksiniz kalbinizden. Ona deyin ki ben buradayım. Evet bu zamana kadar senin duygularını işte annen baban oyun buyun görmedi ama ben varım artık. Ve ben de bu zamana kadar senin duygularını görmediğim, seni hatırlamadım ya da senin yanına gelmediğim için özür dilerim. Ama ben varım ve güvendeyiz deyin. Sarılın. Ne duymak istiyorsa onları iletin. Başını okşayın. Şu yaşınızda bile yani hangi yaşta olursanız olun ne duymak istiyorsanız, çocukluğunuzda neyi alamadığınızı düşünüyorsanız onu o çocuğa verin. Ve ara ara bu çalışmayı yapın. Daha önce de aktardığımda birçok arkadaşım yorumlara yazmıştı. Ağladım, rahatladım diyen arkadaşlarım olmuştu. O kadar iyi gelecek ki size. Bizim aslında sürekli içimizde o çocuk, küçüklüğümüz ağlıyor ya da kızıyor. Bana bak diyor, bana dön diyor, beni gör diyor. Birçoğumuz görmeye başlıyoruz. Birçoğumuz hiç görmek istemiyoruz. Çünkü yüzleşmek istemiyoruz. Ama ne kadar çabuk ya da ne kadar
o çocukla iletişime geçip onun isteklerini, arzularını biz karşılarsak karşımızdaki insanlardan bunları beklememeye başlıyoruz ve kendi kendimizi biz şifalandırmış oluyoruz. Çok konuştum biliyorum ama çok güzel bir çalışma. Peri kartı da bunu hatırlattı. İçinizdeki çocuğa gidin, konuşun, sarılın. Ara ara gidin, sarılın ona. Emin olun 2-3 çalışma yaptıktan sonra, ilk çalışmada bile böyle olabilir ama ilk çalışmalarda özellikle ağladığını görüyorsanız, yani 2-3 çalışmadan sonra gittiğinizde o çocuğun sizi mutlulukla karşıladığını, sarıldığını ve sevdiğini söylediğini göreceksiniz. Lütfen bunu yapın. Bugünün alımlaması: yaşam bir hediye, bereket, sağlık, mutluluk, huzur, sevgi, başarı ve tüm güzelliklere kalbimi açıyorum diyebilirsiniz. Bir seçen arkadaşlar. Dünya kartı ve utanç. Karmik bir süreçten geçiyor olabilirsiniz. Özellikle kendinizi böyle değersiz hissediyorsanız, yaptığınız hatalarla sürekli yargılıyorsanız eğer, bunu artık ortadan kaldırmanız gerektiğini söylüyor sistem. Küçücük hataları bile kocaman yapıyor olabilirsiniz. Sistem size diyor ki artık bu karmanı, bu durumu temizlemek zorundasın. Yeni bir başlangıç için kendinize değer vermeniz gerektiğini hatırlatıyor diyebilirim. Hiç uzatmayacağım diye. İkiyi seçen arkadaşlarım. Benlik ve değnek üçlüsü. Ee, Parlamak zorunda diyor. Kaynıyor dağın içinde, parlamak zorunda. Şimdi ikiyi seçen arkadaşlarım, değnek üçlüsü bekleme enerjisidir ama daha çok böyle yaptığınız emeklerin karşılığını almaya başladığınız bir sürecin içerisinde olduğunuzu söylüyor. Birçoğunuz karşılığını alamadığınızı düşündüğünüz emeklerinizin karşılığını almak üzeresiniz. Benlik kartı kaynıyor dağın içinde, parlamak zorunda dediği durumla beraber aslında içten içe oluşum başladı ve burada siz beklemedesiniz. Şu an farkında olmayabilirsiniz ama hayal ettiğiniz şeyleri almak üzeresiniz dedi kartlar. Şu seçen arkadaşlarım. Aziz kartı ve ihanet. Burada daha çok şöyle, aziz kartı bize toplumsal inanışlarımızdan, toplumun bize dayattığı görüşlerden vesaire bu tarz kabul ettiğimiz durumlardan bahseder. Özellikle üçü seçen arkadaşlarım, ihanetle ilgili, aldatılmayla ilgili, güçlü durumlarla ilgili bazı inanışlarınız varsa, toplumsal dayatılan, ya doğru yanlış demiyorum burada. Ben doğru yanlışa girmiyorum. Toplumun bize öğrettiği, dayattığı konularla ilgili çok fazla yargılarınız olduysa bunları gözden geçirmeniz gerektiğini hatırlatıyor. Biz neyi yargılarsak hayatımızda onu deneyimleriz. Sistem der ki öyle mi diyorsun? Sen olsan bunu mu yapardın? Hadi o zaman vereyim sana bir gör. Ve yargıladığımız şeylerin de öyle olmadığını o durumun içerisine girdiğinde anlarız. O yüzden lütfen yargılamaktan uzak durun. Lütfen kalıpların sizi yönlendirmesine ve yargılama oluşturmasına izin vermeyin. Özellikle geçmişte ihanet, aldatma vesaire gibi konularda yargılamaları olduğunu düşünen arkadaşlarım, üçü seçen arkadaşlarım, bunları iptal ediyorum deyin lütfen. Böyle bir şey yaşamamış olabilirsiniz, yaşamayın da zaten ama bu konuyla ilgili bir uyarı geliyor size diyebilirim. Kolektif bir açılım. Hepsiyle uyumlanamayabilirsiniz ama içerisinden mesajlar almaya odaklanın lütfen. Videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basabilir. Abone değilseniz abone olabilirsiniz. Teşekkür ederim vakit ayırdığınız için. Başka videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.